Bu videoda yazılımcı olarak Hollanda'da iş arama ve Hollanda'ya taşınma sürecimden bahsedeceğim. Doğduğumdan beri İstanbul'da yaşadım ama ben şimdi size Hollanda'ya gelmeden önceki son birkaç senemi anlatacağım. 2015 yılında evlendim. Beyoğlu'nun Haliç'e yakın bir mahallesinde küçük bir daire aldık. Bize yetiyordu ama tabii İstanbul'un kalabalığı, trafik çilesi, insanların stresi, çevre kirliliği ama en önemlisi de insanın insana saygısı olmaması gibi bir sürü sebepten dolayı kısa sürede bunaldım. Daha önce de zaten İstanbul'daydım ama çocukken dünyanız farklı oluyor. Bazı şeyleri fark etmeyebiliyorsunuz. Çalıştığım şirkette rahattım fakat mutlu değildim. Evimle iş yerim kısa bir mesafe olmasına rağmen her gün metrobüste 2 büklüm gidip geliyordum. O da boş metrobüs bulabilirsem tabii. Mecidiyeköy biliyorsunuzdur, İstanbul'un en çirkin merkezlerinden biri bana göre. Trafik, gürültü, korna, binalar, kalabalık insanın psikolojisini bozacak cinsten. Tabii malumunuz Türkiye gündemi de her zamanki gibi boş durmuyordu. Biliyorsunuz o seneler bayağı bir badireler atlattık. Hem ülke ekonomisi hem de çalıştığım şirket her geçen gün kötüye gidiyordu. Ne yapacaksın? Gel de çıkışın içinden. Hal böyle olunca ara ara ben de iş fırsatlarına göz atıyordum. Bir gün LinkedIn'de dolaşırken lise arkadaşımın Hollanda'da bir şirkette çalıştığını gördüm. Biraz konuştuk, bana oraya nasıl taşındığını falan anlattı. Liseden bir ortak arkadaşımız daha vardı. Dedi ki birkaç ay sonra o da geliyor. O güne kadar Türkiye dışından herhangi bir şirketin Türkiye'den yazılımcı alacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Biraz bilgi aldıktan sonra kafaya koydum. Dedim ki ben bu hayatı bir kere yaşayacağım. İstanbul'dan kalkıp Türkiye'de başka şehre gitsem iş bulamama sıkıntısı var. Freelance çalışmak da kolay olmuyor. Öğrencilik hayatımda freelance iş çok yaptım ben. Hatta bir ara şirket kurdum ama devamı gelmedi. Pandemiden sonra uzaktan çalışma daha da yaygınlaşsa da o zamanlar biliyorsunuz Türkiye'de pek yaygın değildi. Neyse eşimle de konuştum. Dedim bizim ne yapıp ne edip yurt dışına taşınmamız lazım. Bu fikir onun da hoşuna gitti. Tamam dedi, yapalım. Tabii böyle bir karar almışsın. Annene, babana, akrabalarına, arkadaşlarına nasıl anlatacaksın? Yavaş yavaş ısındıra ısındıra ailelerimizi bu fikre alıştırmaya başladık. Ben diyorum işte ekonomi şöyle kötü böyle kötü. Eşim diyor Hollanda'nın da peynirleri çok güzelmiş. Çocuklar okula bisikletle gidip geliyormuş falan filan. Neyse bir süre sonra ciddi bizim gitmeyi düşündüğümüzü anladılar. Tabii ilk başta gidip para biriktirip geri geleceğimizi sandılar. Bizim niyetimiz kalıcı gitmekti. Tabii ne yapacaksınız orada diyen motivasyon bozan da çok oldu. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Bizim ailelerimizde kendi memleketlerinden iş bulmak için Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden İstanbul'a gelmişler gençken. Ne için? İş bulmak için, daha iyi bir hayat yaşamak için. Bizimki de buna benziyor. Neden coğrafya kaderimiz olsun ki? Bu arada şunu söyleyeyim, Türkiye'yi kötülediğimi düşünmeyin. Türkiye'nin eşi benzeri olmayan birçok güzelliği var. Fakat mesela İstanbul bu kadar nüfusu kaldırmıyor. İş imkanı olsaydı, insana daha çok değer verilseydi belki Anadolu'nun başka şehirlerinde yaşamayı tercih edebilirdim. Kimse doğup büyüdüğü toprakları terk etmek istemez. Fakat bir yandan da hiç bilmediğim kültürleri tanımak beni inanılmaz heyecanlandırıyordu. Dünyayı gezmek istiyordum ama sürekli yükselen döviz kurlarından dolayı her geçen gün daha da imkansız hale geliyordu. Yurt dışına taşınmak isteme sebeplerimden biri de buydu. Neyse ben ilgi alanım olan yurt dışındaki tüm ilanlara başvurmaya devam ediyordum. İş ilanlarını gördükçe, istenilen özelliklere baktıkça kendimi bazı konularda geliştirmem gerektiğini düşünüyordum. Mesela Türkiye'de birkaç sene deneyimi olan biri kendi kendine senior ünvanı verebiliyor. Şirketler de buna çok dikkat etmiyor ama kalkıp yurt dışında aynı pozisyon için başvuru yaptığınızda birçok konuda eksik olduğunuzu fark ediyorsunuz. İtiraf ediyorum, ben de bu hatayı yaptım. Önemli olan ünvan değil arkadaşlar. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. O yüzden ilk senelerinizde paraya maraya dikkat etmeyin. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir yerde çalışın. Ben genelde projeleri hep tek başıma geliştirdiğim için hep kendi kendime yeni şeyler öğrenerek kendimi geliştirdim. Fakat zorlayıcı bir işte çalışınca açıkçası kendinizi geliştirmek daha kolay oluyor. Başkalarının o işi nasıl yaptığını görmek, yorumlamak bunlar önemli şeyler. Yurt dışı ilanlarda da karşıma çıkan seçenekler hep belli bir alanda çok deneyimli kişilere yönelikti. Tabii rekabet de çok olduğu için en iyisinin en iyisini arıyor firmalar. Özellikle vize sponsoru olan firmaların ilanlarına başvuruyordum. Stack Overflow'daki yazılım ilanlarında vize sponsoru olan firmaları filtreleyebiliyorsunuz. O yüzden genelde oradaki ilanlara başvuruyordum. Çünkü yurt dışına gidip oturum alabilmeniz için çalışacağınız şirketin size vize sponsoru olması gerekiyor. Muhtemelen birçok ülkede bu şekildedir. Şirketler için belli prosedürler var. Mesela Hollanda içinden eleman arayıp bulamamış olacaksınız. Sonra Avrupa Birliği içinden arayacaksınız, bulamayacaksınız. Daha sonra Avrupa Birliği dışından eleman alabilme hakkınız oluyor. Bunun dışında
dışında başka prosedürleri de var tabii. Şirketin göçmenlik bürosu IND'ye kayıtlı olması gerekiyor. Yurt dışından eleman getirmede uzman olan kişilerle çalışmaları gerekiyor falan filan. Neyse ben CV'mi güncellemiştim ve bazen de başvurduğum şirkete göre ufak tefek düzenlemeler yapıyordum CV üzerinde. İlk görüşmeler kötü geçti. Hem İngilizce pratiğim pek olmadığı için hem de aranan kriterlere tam uymadığım için. Anadolu Lisesi mezunuyum. İşim ve ilgi alanım gereği sürekli İngilizceye maruz kalıyorum. Ancak iş konuşmaya gelince yeterli pratik olmayınca birden afallıyorsunuz. Kafaya takmıştım ve asla pes etmedim. Bir yandan her gün teknik anlamda eksik olduğum konularda kendimi geliştiriyor. Bir yandan da başarısız geçen mülakatlardan sonra neleri iyileştirebileceğim konusunda kafa yoruyordum. Mülakatlar genelde şu şekilde oldu. Eğer firmaya direkt başvurmuşsam ilk önce bir insan kaynakları görüşmesi, headhunter denilen aracı kişi ya da firma üzerinden başvurmuşsam önce onlarla görüşme, sonra teknik bir ön görüşme. Bazen de online bir test ya da mini proje. Sonra da bu projenin değerlendirildiği sizin potansiyel yöneticiniz olacak kişilerle bir ya da birkaç görüşme daha. Bazen son görüşmede ofislerine çağırabiliyorlar. Büyük şirketler ise genelde yazılım dilinden bağımsız olmak üzere beyaz tahta önünde algoritma ve yazılım mimarisi soruları soruyorlar. Ben bu şekilde mülakatlara girmeye devam ederken kısa bir süre sonra sürpriz bir gelişme oldu. Hayır, bir yerden teklif almadım. Bebeğimizin olacağını öğrendik. İşler tamamen değişti. Ama benim yurt dışına gitme fikrimde bir değişiklik olmadı. Eşim haklı olarak hamileliğin nasıl bir süreç olduğunu bilmediğinden çocuk doğmadan ve biraz da büyümeden gitmek istemedi. Ben yine bildiğimi okumaya devam ettim. İş bulup, kabul alıp taşınmamıza kadar zaten bebek doğar diye düşünüyordum. En çok da onu güzel bir ortamda büyütmek beni motive ediyordu açıkçası. Avrupa başta olmak üzere iş alanımla uzaktan yakından alakası olan her ilana başvuruyordum. Ki aslında sırf yurt dışına gitmek için gitmek, yani kaçmak doğru bir şey değil. Hayatınız şu ankinden daha iyi olmayacaksa o kadar zahmete değer mi bir durup düşünmek gerekiyor. Benim asıl amacım olabildiğince çok mülakata girip kabul etmeyecek bile olsam teklif alabiliyor muyum onu görmek ve mülakattaki soruları bilmediğim konularda eksiklerimi görüp tamamlamaktı. Kimilerinden hiç cevap gelmezken kimilerinden geliyor. İlk telefon görüşmesi sonrası birçoğu olumsuz dönüş yapıyordu. Öğle aralarında kafelere gidiyordum. Online mülakatlarımı bu kafelerde yapıyordum. Çoğu zaman sesten ve internet bağlantısından da sıkıntılar oluyordu. Artık öyle bir noktaya geldi ki başvurduğum şirketlerin sayısını unutur hale geldim. Aynı anda birkaç firma mülakat yapmak isteyince de organize olmakta zorlandım. Öğlen mülakat, akşam mülakat. Bir Excel tablosu yapıp hangi ilana hangi tarihte başvurdum, hangisinden cevap aldım, şirket hangi şehirde vesaire her şeyi not almaya başladım. İsmini hiç duymadığım şehirleri bile Google Maps'te araştırıyordum. Sokaklarını geziyordum. Yine de başvuru yapıyordum. Çünkü Türkiye'den ayrılmayı kafaya koymuştum bir kere. Onlarca mülakattan sonra günden güne hem teknik olarak hem İngilizce konuşma olarak kendimi geliştirdiğimi fark ettim. Mülakatların birçoğuna hazırlık yapıp giriyordum. Şirketlerle ilgili sormak istediğim soruları önceden hazırlayıp mülakatta soruyordum. Ayrıca sıkça sorulan soruları da artık ezberlediğim için daha akıcı cevap verebiliyordum. Bir süre sonra birkaç teknik mülakat yaptım. Hollanda'da bir şirketten teklif aldım. Fakat beklemediğim şekilde erken olmuştu. Bebeğin doğumu yazın olacaktı ve daha 7 ay vardı. Teklif aldıktan sonra başlama tarihimi konuştum ve haliyle onlara bu tarih çok geç geldi. Eşim de haklı olarak bilmediği bir ülkede yanında kimse olmadan doğum yapmak istemiyordu. Doğumun Türkiye'de olacağı konusunda hemfikirdik. Bu arada bilmeyenler çok oluyor bunu. Çocuk Hollanda'da doğunca siz Hollanda vatandaşı değilseniz sırf çocuğunuz orada doğdu diye Hollanda vatandaşı olmuyor. Bu Amerika başta olmak üzere sadece sınırlı sayıda ülkede olan bir durum. Neyse şirket dedi ki bizim ekip genişliyor. Yaza doğru tekrar görüşelim bakarız. Tabii benim içim yiyor. Bu beni tatmin etmedi. O kadar zaman geçtikten sonra beni alacaklarını pek sanmıyordum. İş aramaya devam ettim. 5-6 ay boyunca toplamda 250 civarı iş ilanına başvuru yaptım. Evet şaka yapmıyorum, 250'ye yakın iş ilanına başvuru yaptım. Amerika'dan Avusturya'ya, İngiltere'den İspanya'ya hatta Malta ve Bulgaristan'a bile başvurdum. Amerika ve İngiltere'den pek umutlu değildim. Belki de bazılarına lokasyondan dolayı zaten eleyecektim. Tek düşüncem yurt dışından herhangi bir yerden teklif alabilmekti. Fakat en çok ilan Almanya ve Hollanda'dandı. Bu nedenle ben de bu ülkelere ağırlık vermeye başladım. Sonuç olarak bu başvuruların 200'e yakınından ya hiç cevap alamadım ya da ilk görüşme sonrası elendim. 30'a yakını ile en az bir görüşme yaptım ve sonrasında bir şekilde elendim. 2017'nin Mart ve Nisan aylarında Almanya Berlin'den ve Münih'ten 2 ayrı teklif aldım. Berlin daha cazip geliyordu fakat şirket taşıma parası vermeyecekti. Kira, depozito, eşya ve taşıma masraflarını kendim karşılamam gerekecekti.
Münih'teki şirketin teklifi ise daha cazipti. Fakat şehri araştırdığımda hem çok pahalı hem de kiralık ev bulmanın çok zor olduğunu öğrendim. 3 kira depozito isteniyor. Mutfak dolaplarını kendiniz almanız gerekiyor falan filan derken ciddi bir masraf ve zorlu bir süreç olacaktı. Üstelik Almanya'da tanıdığımız hiç kimse yoktu. Şirketin verdiği taşınma desteği parası için pazarlık yaptım. Bir teknik mülakat daha gerçekleştirdiler. Hatta beni ofislerine davet ettiler önce ama sonra vazgeçip nedense online yapmaya karar verdiler. Sonuç olarak taşınma desteği parasını artırabildim. Fakat 3 kira depozito, mutfak ve eşyalar beni o kadar korkuttu ki evet diyemedim. Bu sırada Rotterdam'dan bir şirketten beni son mülakat için ofislerine çağırdılar ve uçak biletlerimi aldılar. Ben de Rotterdam'dan Eindhoven'a, oradan da Münih'e geçer, Berlin'deki hariç teklif aldığım şirketleri görürüm diye düşünüyordum. Rotterdam'daki şirkete gittim, kalacak yer ayarladılar fakat tamamen teknik olmayan değişik bir yöntemle sorular sordular. Bazılarını İngilizcem yetmediği için anlayamadım ve düzgün cevap veremedim. İngilizcemin yetersiz olmasından dolayı da olumsuz cevap aldım. Eindhoven'daki şirketi gördüm. Şehir turu yaptım. Yaz günüydü ve çok sıcaktı. Çok hoşuma gitti şehir. Şirket de teknik olarak beni çok zorlamayacaktı ama kendimi kanıtlayabileceğimi düşünüyordum. Gece otobüsüyle Eindhoven'dan Münih'e geçtim. Oradaki şirketi gördüm. Çalışacağım kişilerle tanıştım. Şehri gezdim. Şehir doğal güzellikleri açısından çok güzel gelse de sanki bir burnu havadalık sezdim. Galeriler, pazarlar, her yer bana biraz fazla lüks geldi. Ama orada insanların nehir kenarında günü bitirmeleri, sörf yapmaları, ormanda yürüyüş yapmaları falan beni bayağı etkilemişti. Neyse Türkiye'ye döndüm, kafamda seçenekleri değerlendiriyordum. Şehirlerdeki yaşam masraflarını biraz daha araştırdım. Sonra eşim de Hollanda'ya daha çok ısındığı için Eindhoven'daki şirketin teklifini kabul ettim. İnsan kaynakları bizden gerekli evrakları istedi. Bir aracı firma üzerinden vize başvurularımızı yaptı. Birkaç ay içinde MVV vizelerimiz çıktı. Geliş zamanımız belli oldu. Önce ben tek gitmek istedim. Hem işe alışmak hem de ev bulmak için. Gitmeden önce birkaç emlakçıyla randevulaşmıştım. Gidip gördüğüm birkaç ev başkasına verildi maalesef. Bir tanesi fotoğraftakilerle alakasız saçma sapan bir evdi. Mutfağın bir köşesinde duş vardı. Bayağı tuhaftı. Bu arada 2 haftalık otel tutmuştum. Orada kalıyordum. Tesadüfen uzaktan bir akrabam da Eindhoven'da iş bulmuş ve aynı dönemde başlayacaktı. Daha önce hiç tanışmamıştık. Benden birkaç gün sonra geldi. Tuttuğum otel odasında birlikte kaldık. Bu 2 haftada ben ev bulamadım ve karamsarlığa kapılmaya başladım. Amsterdam'da şu Amsterdam'a taşınan lise arkadaşlarımdan birinde kalmaya başladım. Her gün Amsterdam'dan Eindhoven'a gidip geliyordum trenle. Ulaşım masraflarını da şirket karşıladığı için otele daha fazla para harcamak istememiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta falan öyle gidip geldim. Bir gün gördüğüm, çok beğendiğim ama başkasına verilen bir evin emlakçısı aradı. Aynı binada bir daire daha var, daha pahalı ama eşyalı dedi. Ben eşyalı tutmayı düşünmüyordum açıkçası çünkü şirketin vereceği taşınma parasıyla eşya alırım diyordum. Neyse dedim, pek ümitli değildim ama bir gideyim bakayım. Hafta sonu atladım trene doğru Eindhoven'a. Bahsettiğim akrabam da geldi. Gittik eve, kocaman bir terası var. Ben hemen tav oldum tabii. Merkeze yürüme mesafesi. Baktım başka ev de bulamayacağım. Tamam dedim, tutuyorum. 1275 euroydu. Bir kira depozito verdim. Hollanda'da emlakçılar bazı istisnalar dışında kiracıdan yasalar gereği para alamıyor. Sadece ufak bir miktar evrak parası gibi bir şey alıyorlar galiba. Siz olun, emlakçı parası vermeyin. Verdiyseniz de yasal olarak geri almanın yolları var. Açıklama kısmında paylaşacağım bazı linklerden inceleyebilirsiniz. Sonra eşimi ve kızımı alıp getirmek için Türkiye'ye uçak bileti aldım. Peki ne oldu dersiniz? Uçuşa birkaç gün kala oturum kartımı kaybettim. Bisikletle giderken cüzdanımın cebimden düşmüş. Fark ettiğim an geri döndüm, baka ilerledim. Yağmur başladı ve telefonumun şarjı bitti. Cüzdanı bulamadım. Ben gidene kadar yeni oturum kartımın çıkması da imkansızdı. Geçici vizeye alma imkanı var sanırım bu gibi durumlarda ama o da yetişmeyecekti. Göçmenlik bürosuna gittim. Kadın baktı, dedi ki sizin zaten turist vizeniz var. İş görüşmesi için aldığım vize hala geçerliydi ve onu kullanabilirdim. Öyle bir rahatladım ki yani size anlatamam. Sonra polise gidip oturum kartımı kaybettiğime dair rapor tutturdum. Türk olmanın Hollanda'da bazı artıları var. Bunlardan biri de oturum kartı yenileme ücretinin normalden çok daha az olması. Bu arada kayıp eşya bürosu var belediyelerin. Oraya kayıt oldum. Türkiye'ye gittikten sonra toplam 1-2 ay içinde cüzdanım bulunup kayıp eşya bürosuna teslim edilmiş. Ancak prosedür gereği o oturum kartı artık iptal olmuştu. Ayrıca Türkiye ehliyetim de vardı içinde. Onu da Türkiye'ye göndermişler alındığı yere. İş mülakatlarımın nasıl geçtiğini, hangi aşamalardan sonra kabul aldığımı falan bu videoda anlatmadım. Onları başka bir videoda anlatacağım, söz veriyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Görüşürüz. How do?